GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Ben de Okan Gezer, GZT yayın yönetmeniyim. Kriz yayınımız devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü ya da tırnak içi ifade öldürüldüğü kazanın ardından yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugün bir saha bağlantımız olacak. GZT Saha Editörü Mügüsüm Durmuş dün cenaze sürecini takip etmek için ve bölgeden gelişmeleri aktarmak için Tahran'a indi. Son 24 saatte Tahran'da ve de birazdan bir bağlantımız olacak kendisiyle. Yayın öncesi Instagram'dan bir bağlantımız oldu. Bir sivil güvenlik personelinin, sivil polis olduğunu düşündüğümüz personelinin müdahalesi sonucu Instagram'daki canlı yayınımız sona ermişti. Ümmü bir 10 dakika ulaşamadık. Yoğun bir durum olduğunu ancak zor şartlarda yayın yaptığını söyleyelim. Bir 10 dakika sonra kendisine bağlantımız olacak ama öncesinde de GZT Orta Asya Editörü Gülgün Abbas Bey ile konuğumuz olacak. Kendisi hem bilindiği gibi reisinin ziyareti Azerbaycan tarafındaydı ve de önemli bir ziyaretti. Krizin ilk anında kendisiyle de bağlantımız olmuştu Gülgün'le. Şimdi hem Azerbaycan'da ne konuşuluyor, İran basında ne konuşuluyor ve diğer ülkeler neler konuşuyor? Bunu konuşuyor olacağız. Gülgün konuğumuz yayına girdiğinde. Gülgün hoş geldin. Hoş bulduk Doğukan Bey. Aslında krizin ilk anından beri seninle hem Instagram'da hem YouTube'da yayınlarımız olmuştu. Çünkü Azerbaycan tarafını da yoğun olarak aslında ilgilendiren ve de tam o etkinlik sonrası buluşmanın sonucunda aslında kazanın olduğu için önemli de bir anlam yükleyen bir konuydu. Önemli de aktördü aslında. Bilmeyenler için çok kısaca reisi neden Azerbaycan tarafındaydı, ne oluyordu, ne için oradaydı onu konuşalım. Sonrasında ilk ifademiz aslında kazadan sonra Azerbaycan nasıl reaksiyon gösterdi, açıklamalar ne yönde oldu onu senden dinleyelim. 19 Mayıs'ta her iki ülkenin Cumhurbaşkanı Azerbaycan sınırında görüştüler ve bu görüşmenin tarihi bir sebebi vardı aslında. Aras Nehri üzerinde iki hidroelektrik santral tesisinin açılışı oldu. Hudaferin ve Kız Kulesi. Ve aslında haberlerde de yayınlandı. Çok özür dilerim. İbrahim Reis'in son gördüğü yüz İlham Aliyev'in gülen yüzüydü. Bu haberlere de yansıdı. Ve aslında bu 1977 yılına dayanıyor. Geçen de söylemiştim. Ancak Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal nedeniyle bu proje sekteye uğratılmıştı. 2016 yılında yeni bir komisyon oluşturuldu ve 2024 yılında çok başarıyla tamamlandı. Ondan sonra bildiğiniz üzere herkesin bildiği gibi helikopter kazaya uğradı veya kazaya uğratıldı. Herhangi bir bilgi yok. Yani sabotaj mı yahut da suikast mi henüz tartışmalar gidiyor. Ancak yani kazanın ilk anından itibaren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu elim olaydan dolayı çok üzgün olduğunu ve İran halkıyla üzüntüyü paylaştığını söyledi. Artık haber kesinleştikten sonra İlham Aliyev İran halkına başsağlığı diledi ve acıyı paylaştığını söyledi ve bugün de İlham Aliyev Bakü'deki İran Büyükelçiliğine gitti ve taziye dileklerini iletti ve onu da belirteyim, İran Büyükelçiliğine dünden beri Azerbaycan vatandaşları da çiçekler bırakıyorlar ve İran halkıyla kardeş olduklarını ve üzüntülerini paylaşıyorlar bu yönde. Peki İran tarafına geçelim bu kez. Azerbaycan'da evet çok yoğun bir gündem vardı ama sen İran tarafını da takip ettin. Hem geleneksel medyasını hem sosyal medyalarını. Neler konuşuluyor? Kaza sonrası neler konuşuluyor? Dikkatini çeken ne oldu? Ben özellikle şunu belirtmek istiyorum Doğukan Bey. Bu görüşmeden 2 gün önce Ali Hamaney'in, yani İran'ın dini lideri, aslında sadece dini lideri demeyelim de tüm ülkeyi yöneten, her şeyin onun elinde olduğu, onun söz hakkı olduğu Ali Hamaney'in basın organı var. İsmi Keyhan. Keyhan gazetesi 2 gün önce Azerbaycan'la ilgili, daha çok Azerbaycan'ın İsrail'le olan ilişkilerine değinerekten bir yazı paylaşıyor ve eğer görmezden gelirseniz sizin de sonunuz İsrail gibi olur diye başlıklı bir yazı paylaşıyorlar. Ve bu gazetenin editörü çok radikal tutumuyla tanınıyor ve bu insan direkt bizzat, yani Ali Hamaney'in talimatıyla göreve atanmıştır. Bu ve Sepah'ın ve özellikle de yine günlük bir yayın yapan, Farsça yayın yapan gazete olan Et Telahat gazetesinin
fikirlerini yansıtıyor. Bundan sonra 2 gün önce Azerbaycan'ı tehdit ediyorlar ve daha sonra İlham Aliyev'le görüştükten sonra e, helikopter kazaya uğruyor. Tabii burada İran'da çok yansıtılmadı ama özellikle Avrupa medyasında ve yani yabancı basında bu yazı çok paylaşıldı. Bu tesadüf müdür diye. Ben onu yani dikkatimi çeken noktalardan birisi buydu. Bir de Pakistan'a değinmek istiyorum. Pakistan'da bildiğiniz üzere bayrakları yarıya indirdi ve İran halkıyla üzüntüsünü paylaştığını söyledi. E, İran'ın Belucistan vilayetinde Sünni grupların çıkarlarını savunan bir militan grup var. İsmi Ceyşel Adlı ya da Ceyşül İslam diye geçiyor. Hatta bu grup 2005 yılında İran'ın eski Cumhurbaşkanı olan Mahmut Ahmet Nejat'a da düzenlenen bir saldırıyı üstlenmişti. Mesela Pakistan medyasında evet Pakistan hükümeti İran'ın acısını paylaştı ama mesela Pakistan medyası hemen Ceyşel Adl militan grubuna bir işaret etti. Bu da benim dikkatimi çeken noktalardan birisiydi. E, Başka Fransa'ya mesela Evet, yönelebilirim. Fransa için de bir parantez açabiliriz. Aslında çok uzak da olsa hem gündemi hem süreci hem aktör hem de İran'ın da son zamanlarda çok da fazla e, olumsuz anlamda da olsa iletişim kurduğu, gündemde olan, aktif olarak masada olan bir ülkeydi. Fransa nasıl tepki gösterdi, reaksiyon ne oldu? Fransa yani televizyon kanallarında da ya da sosyal medya hesaplarında da asla bu yani reisinin ölümünü yas olarak kabul etmediklerini ve özellikle birçok yani cinayete eli kanlı olduğu için onu Tahran kasabı diye başlıklı yazılar attılar. Bu anlamda bu da benim dikkatimi çeken noktalardan biriydi. Bir de ben yine Pakistan'a dönmek istiyorum. Özellikle bildiğiniz gibi İran'ın Hindistan'la ilişkileri normalleştirmesi, çok iyi yönde ilerlemesi aslında İran'ı Pakistan'dan uzaklaştırmıştı ve bir de şöyle bir yazı yayınlandı, analiz yazısıydı. İran'ın Hindistan'la yakınlaşması ve özellikle İran'ın aslında Müslüman ülkeleri Irak, Suriye ve birdenbire Pakistan'a saldırması aslında Müslümanları kendinden uzaklaştırması, hep Müslümanları hedef aldığına dair bir analiz yazısı da paylaşmıştı. Bu da bence çok dikkate değer. Çünkü Pakistan bu özellikle bahsettiğim Ceyşül İslam grubuyla beraber yani bu Pakistan'a bir füze saldırısı gerçekleştirmişti. Bu Pakistan için şok edici bir eylemdi. O yüzden bu yazı da benim dikkatimi çekti. Ancak evet yabancı basında suikast olduğuna dair yazılar tam suikast kelimesi geçmiyor ama bu olayın asla yani ya İran'ın iç güvenliğinin ne kadar zayıf olduğunu, böyle bir molla rejiminin ne kadar basit korunduğunu ya buna değiniyorlar ya da bu olayın asla hava koşullarına bağlı olmadığını yazıyorlar. Ama herhangi bir yazıda, herhangi bir analiz yazısında direkt suikast kelimesini okumadım. Aslında Gülgün bizim de gördüğümüz, biraz haber merkezinde de konuştuğumuz öldü ya da öldürüldü kelimesinin hem yurt dışında hem İran'da hem Türkiye'de de birçok ülkede tercih olarak kullanılması yönünde dikkat çeken bir konu oluyor. Öldü ya da öldürüldü ifadesi. Biz aslında süreci biraz bu yönde takip etmeye çalışıyoruz. Peki Evet. Rusya'ya gidelim. Rusya'nın tepkisi ne oldu? Nasıl bir reaksiyon gösterdi? Senin dikkatini çeken ne oldu bu Rusya tarafından? Hem resmi açıklamalar hem medya anlamında da söyleyebiliriz. Tabii ben özellikle bu Akıncı'ya değinmek istiyorum. Ne İran medyasında ne de Rusya medyasında asla Akıncı'nın başarısını gösteren ya da onu betimleyen herhangi bir yazı görmedim. Aksine İran medyasında şu an İran'ın özellikle insansız hava araçları teknolojisinde son 30 yılda ne kadar ilerleme kaydettiğine dair paylaşımlar ve inanılmaz çok sayıda paylaşımlar yayınlanıyor. Ve Akıncı'nın ismi değil de sadece e, Türk insansız hava aracı diye geçiyor. Asla Akıncı kelimesi kullanılmıyor. Rusya'da zaten öyle bir yazı görmedim, karşıma çıkmadı. Ama Rusya en çok silah tedariki konusunda çok rahatsız. Aslında bunun bugün bir yazı okudum. Açıklanandan veya açıklanmayandan çok daha fazla olduğunu gösteriyorlar. Yani Rusya İran'a silah anlamında çok bağımlı. Hatta bugün
Savunma Bakanlığı'ndan yetkilinin İran Savunma Bakanlığı yetkilileriyle iletişime geçtiğini ve bu silahların ne zaman tedarik edildiğine dair bir konuşma olmuş. Ancak İran yetkilileri şu an ülkemizde ulusal bir yas olduğu için biz bu silah tedarikini askıya alıyoruz diye bir cevapta bulunmuş. Ancak Rusya'nın cevabı ise şöyle: bizim kuzey bölgemiz var. Rusya-Ukrayna savaşı demeyelim de Rusya'nın Ukrayna işgali var. Bu Hı hı. ulusal yasın Rusya-Ukrayna savaşıyla ya da kuzey bölgesiyle hangi bir bağlantısı olabilir ki gibisinden bir yazı da okudum. Bu da çok önemliydi ve şu an ne kadar kesin bilmiyorum, ancak Putin'in de İran'a gideceği ve 30 savaş uçağıyla, yani korunmayla birlikte İran'a gideceğine dair bir haberde okudum. Bunu Dediğim biraz gibi daha açar mısın? Çok Türk medyasında da görmedik ama hem Putin'in ilk açıklaması, reaksiyonu ve Kremlin'in açıklaması ne oldu? Dikkati çeken ne oldu? Bir de bu ziyareti de biraz daha açarsak iyi olur. evet, Putin yani haberin ilk andan itibaren aslında reisinin bizim sadık dostumuz, sadık arkadaşımız olduğuna dair, mevkidaşımız olduğuna dair bir açıklama yaptı. Tabii ki ve şu an Kremlin Sarayı'nda en çok endişe gelecek olan liderin Rus yanlısı olup olmayacağına dair ve bu Hmm. silahları bize kim tedarik edecek? Bu anlamda bir de İlyushin İl-76. Ben bunu da paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere şu anda Rusya'nın özel cumhuriyetlerinde sel felaketi yaşanıyor. Ancak Rusya oraya herhangi bir müdahale etmedi. Ancak İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin kurtarılması sebebiyle İran demeyeyim de Azerbaycan'a bir uçak gönderdi. Bu uçağın da ismi İlyushin İl-76 diye geçiyor. Ve bugün bir haber okudum. Orada aslında bu uçağın gönderilmesi arama kurtarma sebebiyle değil. O tedarik edilecek silahların bu uçak vasıtasıyla getirileceğine dair bir haber vardı. Ve İran'ın temin edeceği uçaklar da İlyushin İl-76. Burada bir paradoks vardı. Bunu da paylaşmak istedim sizinle. NATO kodu da Kandil diye geçiyor. Ancak demin de bahsettiğim üzere Kremlin medyasında en çok endişe edici durum yeni gelecek liderin Rus yanlısı olup olmamasına dair. Bu Peki haber. reisinin nasıldı? Rus coğrafyasıyla, Azerbaycan'la, Rusya'yla, Ermenistan'la böyle bir özetlersen, tur atarsak haritada iletişimi ne dozdaydı? Ee, Rusya ile İran ilişkileri her zaman tarih boyunca çok iyi düzeyde ilerlemiştir. Bunu bence yani çok eskiye götürebiliriz ama ben çok eskiye gitmek istemiyorum. Ama Azerbaycan'la ilişkileri de dediğim gibi ben coğrafyaya baktığımızda İran hiçbir zaman Azerbaycan'la Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalamasını hiçbir zaman desteklemedi. Evet, son görüşmede reisi birilerine işaret etti. Bu görüşmemiz bazılarını rahatsız edebilir dedi. Ancak İlham Aliyev de her zaman İran demeyelim de reisinin her zaman bu barış anlaşmasına destek verdiğini söyledi. Bu anlamda yani İran'ın ılımlı ya da pragmatik bir siyaset yürüttüğünü söyleyebilirim, ama ancak tabii ki de ister Ermenistan'ı desteklemesi, Ermenistan'a 2. Karabağ Savaşı'nda hem açıktan hem gizliden destek vermesi ve şimdi bahsedeceğim üzere Şahit 136 kamikaze dronlarıyla Ermenistan'a temin etmesi ve bu dronların ilk kez hem Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hem de 2. Karabağ Savaşı'nda kullanılması da aslında İran'ın Azerbaycan'a karşı tutumunu bence gösteriyor. Aslında o dronları bilmeyenler için biraz daha açsak o parantezi. E, Kullanıldığı bölge için ne de önemli, nasıl akıllarda kaldı, İran nasıl üretti gibi böyle biraz genel bilgilerden bahsedersek. Evet, demin de bahsettiğim üzere özellikle Şahit 136 kamikaze drone'u ve İran'ın teknoloji, yani askeri anlamdaki teknolojileri özellikle Akıncı'dan sonra gündeme gelmeye başladı ve bugün İran'ın bütün ister geleneksel medyada ister sosyal medya hesaplarında sürekli Şahit 136 kamikaze drone'una atıfta bulunuyorlar. Son 30 yılda İran aslında hem keşif alanında hem de insansız hava araçları anlamında çok büyük ilerleme kaydetti. Şahit 136'nın teknik özelliklerini de orada
belirtiyorlar ama şu an ben çok iyi hatırlamıyorum. Hı hı. Ancak bunun gövde tasarımının İsrail'in Harpy kamikaze drone'uyla beraber yani benzerlik teşkil ettiğini söylüyorlar. Ve bu drone ilk kez dediğim gibi Ermenistan'a temin edildi ve İkinci Karabağ Savaşı'nda kullanıldı ve daha sonra Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kullanılmak üzere Rusya'ya satışı başladı. Ve şu anda da Rusya bu Şahit 136 kamikaze drone'unu İran'dan temin etmek istiyor. Ancak ulusal yas nedeniyle henüz silah tedariki temin edilemedi. Aslında o genel bilgiye bir bakayım. Arkadaşlarım bana haber merkezinden notları paylaştı. Gündemde olan aslında İran'ın yani Rusya'nın İran'dan alacağı 136 adet Şahit 136 İHA siparişi varmış henüz daha netleşmeyen. Şahit 136 2500 kilometre menzile sahip 50 kilogram harp başlığı taşıyabiliyor. Navigasyon sistemi uluslararası seviyede ve düşük iz bırakma gibi özellikleri var ki aslında drone alanında gerçekten işte Rus ordusunun özellikle Ukrayna tarafında en çok ihtiyaç duyduğu hava araçlarından biri ki GZT olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nda dronların iki tarafında kullanımı anlamında ne kadar bir büyük paradigma değişimine yol açtığını da görmüştük. Hem Ukrayna'nın drone kullanımı hem Rusya'nın drone kullanımı ve bunlarla mücadele anlamında hava savunma sistemi diyebiliyoruz. Bir parantez açmış olalım. Ümmü Gülsüm Durmuş yaklaşık 2-3 dakika arasında aramızda olacak. Tahran'da kendisi. Tahran'da gelişmeleri takip ediyor. Ve de aslında şu an normalde şartlarda yayınımıza şu an gelecekti ama bir izin süreci var. Yarınki Tahran'daki büyük cenaze programını takip edebilmek adına bir izin sürecini atlatması gerekiyor. Bir imza atıp bir belge alması gerekiyor. İran'da aslında dünden beri konuştuğumuz Ümmü Gülsüm Durmuş'la zor bir yayın yapma aşaması oldu. Bölgede gerçekten güvenlik seviyesinde arttı. Aynı zamanda ciddi anlamda bir yoğunluğun da olduğu bölgesel anlamda buna bağlı olarak da güvenlik seviyesinin daha da artırıldığını paylaşmıştı ki yayının başında da bahsettim. Bu yayından az önce GZT'nin Instagram hesabında Tahran'a bir bağlantımız olmuştu yine Ümmü Gülsüm Durmuş'a ve de sivil bir güvenlik personeli yayına ara verdirmek zorunda kalmıştı. Ümmü Gülsüm'ün pasaportunu, basın kartını sormuş ve de yayın esnasında neler konuştuğumuzu sormuştu. Birazdan Ümmü Gülsüm bunu sıcağı sıcağına da anlatmış olur. Şimdi de bir izin alma süreci var. O yüzden birkaç dakika sonra aramızda olacak diyelim. Gülgün aslında genel bir toparlama, genel bir özet istersek dikkat çeken başlıkları aslında dinledik ama ekstra farklı olarak hem İran tarafından, Rusya tarafından, Azerbaycan tarafından konuşmadığımız ama dikkati çeken bir başlık var mı? Bir de ben şunu eklemek istiyorum Doğukan Bey. Medyada videoları gördünüz. Özellikle binlerce kişinin cenaze törenine katıldığına dair haberler yayınlandı. Ancak reisinin özellikle eğlence sektörünü yakıp yıktığı, sekteye uğratması dolayısıyla aslında İran'daki insanların cenazeden başka gidecek yerleri olmadığı için bu anlamda aslında binlerce insanın o cenazeye katıldığına dair katılması çok normal karşılanmalıdır diye haber de okudum ve İran'da özellikle cenaze özellikleri vardır. Mesela işte çok ağlama, çok giydikleri çadıra mı deniliyor onu yırtmak. Mesela orada herhangi bir videoda buna rastlamıyoruz. Bu anlamda yani cenazeye katılımın aslında bu sebepten olduğuna dair de haber okudum. Bir de Cenaze için aslında bir parantez açabiliriz diğer maddeye geçmeden. Şimdi bilgi notlarına bakıyorum Eto arkadaşlarımızdan gelen. Çok alışık olduğumuz bir tabii cenaze ritüeli yok az önce bahsettiğin gibi. İlk olarak İbrahim Reisi ve beraberindeki naaşların İran'da 4 farklı yerde ayrı ayrı cenaze törenleri düzenleneceği açıklandı. Bir yol haritası, bir rota çıkarıldı. İlki bugün Tebriz'de, sonrasında Kum'da, yarınsa Tahran'da olacak ve sonrasında Meşhed'de olacak. Şimdi Tebriz'den başlarsak cenazenin ilk durağı olarak değerlendirildi. Doğu Azerbaycan eyaletinin başkenti olup Tahran ve Meşhed'den sonra İran'ın 3. büyük şehri olarak kabul ediyor ki sembol olması anlamında ve anlamı noktasında da önemli. Çünkü İslam ve İslam öncesi tarihiyle öne çıkan bir şehir olarak biliniyor. İslam tarihinin çeşitli aşamalarında da İran'ın başkenti olmuştu deniyor. O yüzden Tebriz'in
cenaze aşaması için ilk nokta olarak seçilmesinin bu neden olduğu söyleniyor. Sonrasında Kum'da olacak. Kum'da reisinin dini eğitimini tamamladığı şehir Tahran'ın güneyinde yer alıyor ve dini otoritelerin oluşumunda en önemli merkezlerden biri. Dini figür anlamındaki reisi de aslında bir nevi bir sonraki süreç için dini rehberlik anlamında da bir olası adaydı. Güçlü adaylardan biriydi. Başında geliyordu belki. Kum'da da bu noktada önemli bir cenaze töreni düzenleneceğini söylemek gerekiyor. Sonrasında Tahran'da bizim de yayın yapacağımız yarın Tahran'da cenazenin 3. durağı olacak. Başkent Tahran'da hem yabancı heyet ve misafirler katılacak ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılması muhtemel diye yayına çıkmadan önce görmüştüm. Gecenin son saatlerinde Hümeyni'nin başkentteki ibadethanesine nakledilecek deniyor ve son durak Meşhed. Meşhed, Güney Horasan eyaletindeki Meşhed şehrinde son durak olarak değerlendirecek. Reisinin naaşı Perşembe günü doğup büyüdüğü Meşhed'de İmam Rıza Türbesi'nin yanına defnedilecek. Böyle bir 4 lokasyonun yer aldığı ve de 4 farklı mesajın da olduğu, hem uluslararası anlamda hem dini anlamda hem İran politiği anlamında hem de reisinin geçmişi anlamında 4 farklı sembol kentin belirlendiği bir cenaze rotası çıkarılacak. Biz de yarın gazete olarak Tahran'da cenaze sürecini takip ediyor, yayınlıyor olacağız bu defin sürecine kadar. Gülgün de bahsettiği gibi aslında burada bir parantez açayım. Ümmü Gülsüm'den de aldığımız bilgiler biraz o yöndeydi. Gülgün ritüellerden bahsetti. Şimdiden dahi bu toplanan kişilerin Tahran'da işte siyah giyme durumunda olduğu, hem topyekün yani takım elbiselerden ziyade işte üzerine ne varsa giysi siyah tercih ettiği, yeşil bir fular kullandığı görüldü. Canlı yayınımızda da onu görmüştük. Ümmü Gülsüm biraz onu da anlatmaya başlar ki aslında Tahran'ın siyah büründüğünü söylemişti yayınlarda da. İşte mekanlarda siyah kurdeleler olsun, işte toplu taşıma araçlarının siyah ibareler koyulması olsun gibi gibi bir konumda olduğunu söylemişti. Siyah tabii yası sembol ediyor ancak bir karşılığında intikam olarak da mesaj olarak anlam yüklendiğini biliyoruz İran'da siyah kullanımının. Bu yönde de önümüzdeki süreç için bir de yine mesaj olduğunu söyleyebiliriz deyip Gülgün bir madde daha paylaşacaktım bizimle cenaze dışında ama ben böyle bir araya girmiş oldum. Estağfurullah. Şu an unuttum ne paylaşacağımı. Ancak dediğim gibi yani toparlamak gerekirse evet ben yabancı basına değinmek istiyordum. Yabancı basında dediğim gibi suikast olmadığına dair bir de Güney Azerbaycan. Bu olayın aslında İran politikasında herhangi bir değişikliğe, daha doğrusu İran'ın dış politikasını etkilemeyeceğini, ancak İran'ın iç politikasında sadece iktidar savaşlarını yükselteceğine dair bir açıklama okudum ve özellikle Güney Bu Azerbaycan meselesi. açıklamaya bir parantez açmadan önce Ümmü Gülsüm Durmuş yayınımıza gelmiş galiba ama onu da bir pas atarsak, şu an görüntü yokmuş ama Ümmü Gülsüm Durmuş'ta kamerasına ulaşamamız. Çünkü kısa bir süreliğine izin almış. O yüzden bir parantez açmış olalım. Ancak kamerasına ulaşımı yok şu an için. Ümmü Gülsüm Tahran'da az önce bahsettiğim gibi yarınki cenazeyi takip etmek için yoğun bir hem güvenlik hem bir prosedür zinciri var. Onu takip etme anlamında hem belgeleri temin etmekte bir vakit harcamıştı. Sonrasında da bir imza ve izin alma sürecinde şu anda yarınki cenazeyi takip edilmesi açısından önemli. Çünkü yarın Tahran'da İran içi kadar dışarıdan gelen misafirlerin de ağırlanacağı, hem dünya basının hem dünyadaki siyasilerin ağırlanacağı büyük bir cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor. Diyelim Ümmü Gülsüm'ü yayına alalım diyeceğim arkadaşlarımdan ama şu an için henüz görüntüsü yok. Gülgün, yine senin ikinci kez sözünü kesmiş oldum ama Fransız basınında yansımasından bahsediyorduk. Bir de Güney Azerbaycan meselesine yabancı basında atıfta bulunmuşlardı. Bu olayın Evet, ne diyorlar? Onu da konuşmak gerekiyor aslında. evet bildiğiniz gibi Azerbaycan 1813 yılından itibaren Rusya ile İran arasında ikiye bölünmüştü. Rusya demeyelim de o dönemde Çar Rusyası tarafından ve Güney Azerbaycan kısmı İran'da kalmıştı. Bu olayın aslında İran'da yaşayan Azerbaycan Türklerini
Azerbaycan Türklerinin bağımsızlık duygularını daha da alevlendireceğine dair bir yazı okudum. Bunu paylaşmak istedim. Peki bir düştüğü nokta da önemli. İlk yayında seninle konuşmuştuk ama Evet. ne Düştüğü anlama gelir, Doğu önemi nedir? Evet, Doğu Azerbaycan Ostan diye geçiyor. O Hı bölge hı. de aslında Azerbaycan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bölge. Aslında bir de bilmiyorum her ne kadar doğru olur mu paylaşmak paylaşmamak ama İran'da özellikle İbrahim Reis'i, bunu da Fransa basınında okudum ben. İbrahim Reis'i çok katı kurallar getirmişti ve herkesin yanarak öleceğine dair böyle tehditvari korku politikası uyguluyordu ve aslında onun yanarak ölmesi de Fransa basınında çok Hı. acımasızca eleştirildi. Bunu da bilmiyorum her ne kadar doğru mu paylaşmak istedim. E, Ve Azerbaycan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bölgede uçağın düşmesi de yani bir anlam ifade ediyordur. Peki bu barajın olduğu bölge de yakın bölgeydi. Evet. Oradaki şu an çalışmalar nasıl devam edecek? Bundan sonrasında bir baraj süreci yapıldı. Evet, barajların inşaatı aslında tamamlandı. Sadece Hı su hı. depolarının doldurulmasına da başlanıldı. Hı hı. Hı Bu hı. da dediğim gibi çok tarihi bir görüşmeydi. İlham Hı hı. Aliyev'le İbrahim Reisi arasında. Basına da çok önemli fotoğraflar yansıtılmıştı. Hudaferin ve Kız Kulesi barajlarının tesislerinin açılışı çok önemliydi. Aras Çayı üzerinde. Aras Çayı'na da vurgu yapmak istiyorum. Güney Kafkasya'nın su bolluğuna göre en önemli ikinci çayıdır ve dört ülkeyle sınırda. Dört ülkeyi birbirine birleştiriyor. Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan, İran. Bu anlamda bu görüşme çok önemliydi. Teşekkür ederiz Gülgün. Biz yayına devam edelim. Sonrasında Ümmü Gülsüm'ü alıyor olacağız. Seni de yeniden sürece dair yeni bir bağlantı yapmak dileğiyle diyelim. Teşekkür ederim değerli katkıların için. Teşekkür ederim. Evet, Gezde Haber Merkezi'nde yayınımız devam ediyor. Ümmü Gülsüm Durmuş sahiplerimiz Tahran'da. Arkadaşlarımız bana uyarıda yapıyor ama şu an Ümmü Gülsüm'e bağlanamadık. Çünkü bir bağlantı sorunu var. Hem internet sorunu yaşanıyordu zaten. Sabahki yayınımızda da Tahran'da bir bağlantı sorunu yaşamıştık. Ümmü Gülsüm şu an o sorunu çözmeye çalışıyor. Ben size biraz da olayı özetlemek istedim. Şimdi ne olacağına dair. 50 günlük bir süre var aslında. Tüm yayınlarımızda biraz bunun altını çiziyoruz. Çünkü çok önemli bir konu. 50 gün sonra anayasaya göre yeni Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi lazım ki en güçlü aday kazada hayatını kaybeden reisiydi. Bu noktada yeni bir adayın gündeme gelmesi ve diğer adayların, rakiplerinin gündeme gelmesi noktasında gerçekten çok bilinmeyen bir denklemin içerisindeyiz. İran uzmanları da özellikle İran araştırmacısı Oral Toğa dün konuğumuz YouTube'da bir yayınımız da oldu, röportajımız. Sizlere tavsiye etmiş olalım. Orada da aslında yeni ortaya çıkabilecek olan ya da geçmişte tanıdığımız yeniden gündeme gelecek figürlerden bahsetmişti ki çok önemli isimler var. İran siyasetini değiştireceğini, dönüştüreceğini düşündüğümüz ancak tabii bu birincisi İran dini lideri Ali Hamenei'nin onayına bağlı olan bir süreç. Tüm seçim süreçleri. Ancak en fazla 50 gün içerisinde yeni Cumhurbaşkanı'nın kesinlikle seçilmesi gerekiyor. Bu noktada önemli bir konu var. Aynı zamanda İran'da yayınlarda çok fazla altını çiziyoruz ama toplu dua için halkın bölüm bölüm toplandığı, türbelerde, camilerde toplandığı, toplu dua etkinlikleri olduğu, yeşil bayrakların siyah büründüğü birçok bölgede bu biliniyor ki siyahın hem yas hem intikam anlamında İran'da bir anlamında taşıdığını söyleyebiliyoruz. Savaş ve intikam anlamına gelmesinin yanı sıra yas anlamını da taşıyabiliyor. Bildiği gibi tabii hem İran genelinde hem birçok ülkede, Türkiye'de yas ilan edildi. Bunun da karşılığı olarak bizler de hem sokaklarda hem devlet nezdinde de karşılıklarını görebiliyoruz. Diyelim Ümmü Gülsüm'e ulaşmaya çalışıyoruz ancak şu an için yine ulaşamadık. Çünkü İran'da gerçekten zor şartlarda yayın yapıyor. Ümmü Gülsüm Durmuş olmazsa birazdan bir daha bağlıyor olalım. Çünkü Instagram'da bu yayından önce GZT Instagram hesabına Ümmü Gülsüm Durmuş'la bir bağlantımız vardı. Tahran'dan tam yaz alanından bir bağlantı yapıyordu. Ancak sivil görünümlü güvenlik personellerinin müdahalesiyle
önce pasaport ve basın kartı sorma, ardından yayın noktalama noktasında müdahaleleri olmuştu. Bunu da bu yayında konuşacaktık. Kendisi iyi ve ulaşılabilir durumda, ancak hem prosedür anlamında ciddi bir sürecin olduğunu söyleyebiliriz diyelim. Şimdiki yayını noktalayayım. Mümkünse daha sağlıklı bir yayın yapabildiğimizde kendisine ulaşıyor olacağız. Tahran'da GZT tüm süreci hem dün, bugün ve yarın da cenazeyi takip etmek üzere sizlerle paylaşıyor olacak. GZT YouTube kanalına şu an izleyicilerden de davetimiz, abone olmalarını, bugün de İran'a özel yeni bir dosyamızın yayınlayacağını paylaşalım. GZT uygulaması üzerinden tüm sürece dair bildirimleri paylaştığımızı da aktaralım. Şimdilik yayını noktalayalım.